Merhaba, ben Doktor Ersan Alp Özbalcı, radyoloji uzmanıyım. Bugünkü kısa videoda sizlere tiroid kanserleriyle ilgili bir giriş konuşması yapacağım. Bu videoyu takiben bir ya da iki tane daha tiroid kanserlerini biraz daha detaya indiğimiz videolar olacak. Şimdi öncelikle kanser dediğimiz şeyin ne olduğundan kısaca bahsetmek istiyorum. Olağan dışı büyüyen hücrelerden meydana gelen bir hastalık. Vücudumuzda yüz milyonlarca canlı hücre var. Bu hücreler oluşuyorlar. Oluştuktan sonra belli bir yaşamları var. Bu yaşam sürecinde bölünüyorlar ve vakti zamanı geldiğinde de ölüyorlar. Bu bölünme çoğalma işlemi çocukluk çağında çok daha fazla, büyüme çağında olduğumuz için erişkin çağda ise ihtiyaç halinde, yani ölen hücreler yerine yenisinin yapılmasıyla ilişkili olarak hücre bölünmesi meydana geliyor. Hücrelerimizde DNA adını verdiğimiz, hücrenin tüm eylemlerini kontrol eden, tüm eylemlerinin nasıl olacağını kodlandığı materyaller var. Bir hücrenin kanserli hücreye dönüşebilmesi için DNA'sında bir takım değişiklikler olması gerekiyor. Bu kalıtsal olabilir. Ender bazı kanser türlerinde, yani DNA'daki değişiklik kalıtsal anneden ya da babadan geçmiş olabilir. Ya da çevresel etkenlerle hücreler bölünürken, normal hücreler bölünürken çevresel etkenlerin etkisiyle DNA'da meydana gelen problemler kanserli hücre dönüşmesine yol açıyor. Bu etkenler bir sigara gibi çok net olarak bilinen kanser yapıcı bir madde olabildiği gibi genellikle çoğu kanser türünde tam olarak etkenin, yani DNA'daki kanser yapıcı değişikliğe neden olan etkenin sebebi bilinmiyor. Normalde bir hücre bölünürken her bölünme sırasında DNA'da bir takım hatalar meydana gelebiliyor. Ve normal şartlarda böyle bir durumda hatalı DNA parçalarına sahip yeni bir hücre meydana geldiğinde genellikle bu hücre DNA'da kayıtlı olan koruyucu bazı faktörlerle hemen ortadan kaldırılıyor. İşte DNA'daki değişikliklerin bir kısmı maalesef bunlar çok dirençli oluyor ve kanserli bir hücre meydana geliyor. Kanserli bir hücre meydana geldiğinde normal hücreden farkı ne? Bu hücreler kontrolsüz şekilde büyüyorlar ve sürekli yine kontrolsüz şekilde ihtiyaç olmadığı halde bölünmeye devam ediyorlar. Kanser birkaç tür dışında kanserlerin çoğunda bir tümör, ur ya da beze dediğimiz bir şişlik oluşuyor, bir doku oluşuyor. Bir dokuya kanserli diyebilmek için en önemli özellik bir çevre dokulara yayılma yeteneği olması. Biz buna invazyon diyoruz. Diğeri de anormal, kontrol dışı büyümedir. Kanser tanısı biyopsiyle konuyor. Yani kanser olduğunu düşündüğümüz organdan hücre örnekleri alıyoruz. Bu ince iğne biyopsisi olabilir, doku biyopsisi olabilir ya da cerrahi biyopsi olabilir. Ve bunlar patoloji uzmanlarınca inceleniyor. Patoloji uzmanı incelerken nelere bakıyor? Hücrenin yapısına, genel yapısına, kanserli hücrelere ait özellikler var. Bunları arıyorlar. Etrafa yayılmış mı? Mikroskopik düzeyde. Hücre çekirdeğinde anormal değişiklikler var mı? Anormal görünümlü hücreler var mı? Bunları değerlendiriyorlar. Birçok yöntem var. Çeşitli boyalar var. Çok doğru tanı konuyor patolojide. Tiroid kanserleri aslında kanserler içerisinde en iyi huylu kanserler diyebileceğimiz grup. Tiroid kanserlerini kabaca ikiye ayırmak lazım. Diferansiye, yani ne demek diferansiye? Normal tiroid dokusuna, normal tiroid hücrelerine çok benzeyen hücreler içeren kanser grubu. Bir de kötü diferansiye, yani normal tiroid hücrelerine hiç benzemeyen anormal tipteki hücrelerden meydana gelmiş tiroid kanseri. En sık görülen kanser türleri tiroidde diferansiye, yani normale çok benzeyen tiroid kanserleridir. Bu kanserlerle ilgili konuşacağız sonraki videolarda. Ender görülen kanser türleri ise tiroidde medüller karsinom ve anaplastik karsinom olarak sınırlandırılabilir. Bir de gene ender olarak tiroid bezinin kendisine ait lenfoma olabiliyor. Tiroid kanserlerle ilgili üzerinde en önemli durulması gereken konu şu: tiroid kanserleri nodül yapıyor. Nodüllerle ilgili videoda da bahsetmiştim. Burada nodülleri görüntülemeyle inceliyoruz radyoloji uzmanları olarak ve nodüller kanser şüphesi taşıyan bulgular varsa içerisinden ince iğne biyopsisiyle örnek alıyoruz ve patoloji uzmanının görüşünü istiyoruz. Eğer nodül kanser şüphesi taşıyorsa patoloji sonucunda ya da kanser tanısı alırsa hastayı ameliyata yönlendiriliyor hasta. Şunu mutlaka belirtmek lazım: tiroid kanserleri sık görülen grup diferansiye tiroid kanserleri ve bu grubun genel olarak prognozu, yani yaşam beklentisi ve tedavisi çok başarılı. Tiroid kanserinden tabii ki kimse kanser olmasın ama tiroid kanserinden korkmamak lazım. Kolayca tedavi edilebilen bir şey. Tiroid ile ilgili nodüller olduğunda bunun konuya hakim iyi bir radyolog tarafından değerlendirilip gerçekten biyopsiye gerekip gerekmediği karar verilerek gerek varsa biyopsi yapmak lazım. Çünkü gereksiz yere yapılan biyopsilerde gereksiz ameliyatla neden olabiliyor. Bugünkü video bu kadar. Bundan sonra bu konuyla ilgili birkaç videom daha olacak. Hepinize teşekkür ederim.